Selamlar, Eliş Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün minyon tığ işi atkı yapımını hep birlikte göreceğiz. Öncelikle malzemelerimize hızlıca bir göz atalım. 4 milimetre kalınlığında tığ kullanacağım. Farklı renklerde mavi, sarı, siyah ve beyaz iplik kullanacağız. Bunlar akrilik iplikler. Örgü ipliklerini kullanabilirsiniz. Fakat aynı marka, aynı kalınlık, aynı tip örgü ipi olursa sizin için daha iyi olur. Kalınlık farkı oluşmaması için aynı ipi kullanırsanız daha iyi olur. Eğer malzemelerinizi hazırladıysanız yavaş yavaş atkımızın yapımına artık geçebiliriz. Şimdi öncelikle düğüm atarak başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çok basit. Ardından 24 tane sık iğne yapacağım. Sık iğnelerin ardından öncelikle son zincirimi parmağımla işaretliyorum. Şurada kaybetmemek için. Ardından 3 tane veya 2 tane de yapabilirsiniz. Zincir çekiyorum. Bir tığ üstü alıp son örmüş olduğum işaretlediğim zincirin içerisine tığ geçirerek bir tane trabzan, tekli trabzan yapıyorum. Tekrar göstereceğim hemen. Bir tığ üstü alıyorum. Sıradaki zincire batıp 2 tane ipi öncelikle çekip çıkarıyorum. 2 tane ipimiz kalıyor tığın üzerinde. Onları da çekerek çıkarıyoruz. Bu şekilde ilk sırayı hiç artırma, eksiltme yapmadan yalnızca trabzanlar yaparak bitiriyoruz. Ve daha bir sonraki etaba geçiyoruz. Toplamda mavi olarak 7 sıra mavi öreceğiz böyle. Şimdi hemen sıra geçişinde göstereceğim sizlere. İlk sıramızı bitiriyoruz. Ardından 2 zincir çekiyorum. 2 veya 3 dediğim gibi bu fark etmiyor. Bir tığ üstü alıp hemen dönüyoruz ve sıradaki yani son örmüş olduğumuz trabzanın üzerine batarak bir trabzan yapıyoruz. Her trabzanın üzerine birer tane daha da trabzan yaparak ikinci, üçüncü toplamda dediğim gibi vesaire toplamda 7 sıra mavi iplikle trabzan sıralarını örüyoruz ve ardından sarı sıralara başlayacağız. Hemen göstereyim. Son trabzana geldim artık. 7 sırayı bitirdikten sonra son trabzanımı yapayım. Bir tane zincir çekeceğim. Düğüm oluşması için, çözülmemesi için ve ipimi kesiyorum. Zincirimi söktüm. Tekrardan yapayım hemen. Şöyle sıkıca bu ipi sarıya geçiyoruz şimdi. Sarı ipliğimizi alıyoruz. Toplamda 9 sıra sarı öreceğiz. Ben şimdi bunu takriben yaparak ilerliyorum. Yani herhangi bir model yok kafamda. Ama hemen gösteriyorum. Şimdi sarı ipin geçişini bir düğüm atıyorum. Sıkıca şöyle. Mavi ipimi de içerisinden yürüterek saklayacağım. Sadece çıkışlarda kalan tek şu iplikleri onları sonra keseriz. Başlangıçtaki sarı ipin ucu bana lazım olacak. Mavi ipi gizliyoruz, saklıyoruz, yürüteceğiz. Şöyle ilk trabzanın tepesine batarak bir tığ üstü aldım. Ve sarı ipin ucunu tutarak bir tane tekli trabzan yaptım. Yine sıradaki trabzana bir tane tekli trabzan yaparak ilerliyorum. Bu şekilde mavi sıralarda olduğu gibi sarı sırayı da ilerleteceğiz. İlk sırayı bitireceğiz. Sonra da dediğim gibi toplamda 9 sıra sarı iplikle öreceğiz. İlerleyeceğiz. Mavi ipliği de içerisine saklayarak ilerleyelim. Böylece daha temiz bir şeyimiz oluşmuş olur. Dönüşte de unutmayın, dönüşlerde şöyle buradan gideceğim. Ardından döneceğim ve dönüşte bu sarı ipi içeriden yürüterek bunu da saklayacağım. Sadece dışarıda kalan küçük uçları sonradan keseceğim. Ama böylece yaparsak bizim için daha pratik olur. Fazlalık olanları böylece gizlemiş oluruz. Bu bizim için bir avantaj. Şöyle şimdi ben toplamda dediğim gibi 9 sıra sarı öreyim ve bir sonraki etaba geçelim yavaş yavaş. Sarıyı da bitirdik artık. Son trabzanı ördüm. Şöyle göstereyim. Bir düğüm atıyorum. Her zaman düğüm atmayı gayret gösteriyorum bozulmaması için.
Çözülmemesi için daha doğrusu sıkıyorum iyice. Şöyle ölçerek ben size göstereceğim çünkü aynı kalınlıkta ip veya farklı tığ da kullanabilirsiniz ama ölçü olarak verirsem sizin için daha iyi olacağını düşündüğüm için hemen ölçelim. Şöyle benim elimdeki 1 metre ile siz de aynı tür metre kullanabilirsiniz. Mavi yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı 7 santim kalınlığında oldu. Sarı sıralarsa 10 santim yaklaşık. Bu ölçülere bu ölçülere dayanarak siz de örgünüzü yapabilirsiniz. Şimdi ip değişiyoruz. Siyah ipliğe geçiyoruz. Düğümümü attım. Çeviriyorum. Kaldığım yerden devam edeceğim. Sarı ipliği de içerisine alarak ilk trabzanımı örüyorum. Burada işlem farkı olmuyor. Yine tekli trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Bir gidiş bir de dönüş olarak 2 sıra öreceğim. 2 sıra siyahın ardından ipimi keseceğim ve tekrardan sarı ipliğe geçiş yapacağım. Son trabzanımı hemen öreyim. Bu gittim ve geri döndüm. Bu son sıramız, ikinci sıramız siyah ip ile. Şöyle geçiyoruz tekrardan sarıya. Yine düğüm atıyoruz. Sağda solda iplikler görünebilir görüntüde. Onlar henüz rötuş yapmadığım için görünüyor. Sıkıntı değil. En sonunda rötuşlarımızı yapacağız. Merak etmeyin. Siyah ipi şimdi yürüterek sarı sıralarımızı tekrardan örmeye başlıyoruz. Toplamda 71 sıra sarı iplikle öreceğim. Böyle devam edeceğim. İstediğiniz uzunlukta da örebilirsiniz. Ama 71 sıra ördüm ben bu tarifte. Böyle devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. 71 sıra bitirdim. Biraz uzun sürdü. Yalnız bitirdim dediğim gibi. Şöyle. Şimdi tamamen tersini yapacağız. Sarı yapmıştık. Son olarak. Öncesinde şöyle çevireyim göstereceğim. Mavi yaptık. Sarıya geçtik. Siyaha geçtik. Şimdi tersini göstereceğim sizlere. İki uçta da aynı işlemin oluşması için tamamen aynısını yalnız simetri olarak yapacağız. Simetrik olarak. İpimi kesiyorum. Tekrardan siyah ipliğe geçiş yapacağız. Siyah iplikle 2 sıra öreceğiz. Hiç zaman kaybetmeden hemen ipliğimizi alalım. Dediğim gibi aynı türden ipler kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Kalınlık farkı oluşmaz. Şimdi siyah öreceğiz. Sarı ve ardından mavi öreceğiz. Birebir aynısı olacak. Ya tersini düşünelim. Hemen düğüm atarak başlıyorum. Çeviriyorum. Her zaman çevirmeyi unutmayalım. Son kaldığımız yerden devam ettiğimiz için çeviriyoruz her defasında. İpi kesmemiş gibi, devam ediyormuş gibi çeviriyoruz. Bir tane trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Artırma, eksiltme hiçbir şey olmuyor. Dümdüz trabzan örerek devam ediyoruz. 2 sıra siyah öreceğiz. Karışıklık olmaması için yavaş yavaş gösteriyorum. Acelemiz yok. Sorularınız olursa bana sorabilirsiniz. Bu arada hatırlatayım tekrardan abone olmayı unutmayın eğer değilseniz. Yorumlarınızı, sorularınızı, önerilerinizi, eleştirilerinizi dahi bekliyorum yorumlarda. Videoyu beğenerek bana da destek olursanız sevinirim. Şimdi iplikle, siyah iplikle işimizi bitirdik, işlemimizi bitirdik. Sarı ipliğe geçiş yapıyoruz tekrardan. Şöyle fazlalığı da keseyim. Gerekmiyor çünkü. Yine çeviriyorum. Bir tığ üstü alıp ipimi de İçeriden yürüterek içinden ilmeklerin devam ediyoruz. İlk trabzanımı örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda yine 9 sıra sarı iplikle öreceğiz. Burada işlem farkı olmuyor. Dediğim gibi diğer uçta ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız. Böyle devam ediyoruz. Şurayı öreceğiz şimdi. Tamamen simetrik. İpimi şöyle dahil ederek ilerliyorum. Uçlardan çıkanları keseriz sonra, önemli değil. Sarıyı da bitirdik. Hemen düğüm atıp bir tane boş zincir çekiyorum. Düğüm atıyorum. İpimi kesiyorum.
Şimdi yine dönüyorum. Mavi ipliğe geçiş yaptım. Düğüm attım. Sarı ipliği de dahil ederek trabzanlarımın yapımına tekrardan başlıyorum. İlk trabzana batarak bir tane trabzan yapıyorum. Bir tığ üstü alıp 2 kere de çıkıyorum bu trabzanların yapımını. 7 sıra olmak üzere mavi iplikle sıralarımızın yapımını bitiriyoruz. 7 sıra mavi iplikle devam ediyoruz. Artırma eksiltme olmuyor dediğim gibi. Atkı olduğu için tamamen düz bir şekilde devam ediyoruz. Evet hanımlar, şöylece göstereyim, bitirdim. Burası mavi, şöyle yan yana koyunca unutmuyoruz. Bu ön tarafları burası olacak. Tabi dediğim gibi ipleri henüz kesmedim. Onlara takılmayın. Şöyle boyun kısmı şu tarafa, uç kısma denk gelecek şekilde uçları çekiyoruz. Ve boyun kısmını tam şu noktaya gelecek şekilde düşünürsek eğer, atkımızın ön kısmına şimdi minyonumuzun salopetini yapacağız. Yani askılı pantolonunun askılı kısmını yapacağız. Salopetini. Tekrar mavi ipi alacağız bunu yapmak için. Şöyle ortalayacağız. Sağda ve solda orantılı olacak şekilde. Ve yapımına başlayacağız. Mavi ipli düğüm atıyorum. Ve salopetimizin yapımına başlayacağız. Şimdi şöyle sayarsak eğer 6 tane sağda 6 tane de solda trabzan bırakarak toplamda ortada 12 tane trabzanımız olacak. Ve bunun üzerine 3 sıra öreceğiz. Böylece salopet kısmımızın ortasını da oluşturmuş olacağız. Hemen şöyle göstereyim sizlere de. Alıyorum hemen atkımı. Trabzanların arka kısmından tığımı geçireceğim. Önden arka kısma doğru. Şöyle sayıyorum. 6 tane trabzan var. 6.'dan sonra 7. trabzanın arasından ön taraftan arka tarafa tığımı geçirerek trabzanlarımı kuracağım. Bu şekilde. İsterseniz maviye veya sarıya da yapabilirsiniz. Ben şöyle yaklaşayım daha net gösterebilmek için sizlere. Şöyle mavinin üzerine yapacağım ben. Herhangi bir renk farkı olmaması için. Son mavi trabzanların arkasından gösterdiğim gibi tığ geçiriyorum. Şöyle tekrar tığ üstü alıyorum. Önden arka tarafa ilmeklerin arasından geçirerek trabzanlarımı örüyorum. Toplamda 12 tane olacak böyle. Burayı yavaş yavaş geçiyorum. Acelemiz yok. Aklınıza soru işareti kalmaması için yavaş yavaş geçiyorum. Sorularınızı dediğim gibi hiç tereddüt etmeyin. Sorabilirsiniz. Yardımcı oluyorum herkese. Tüm yorumlara özellikle itinayla cevap vermeye çalışıyorum. Şöyle sayalım bakalım, birkaç tane daha var. Sağda ve solda unutmuyoruz. 6 tane boş trabzan bırakıyoruz. Sağda 6, solda 6. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burayı hızlıca geçeceğim artık. Alt kısımda olduğu gibi birebir aynı şekilde 2 sıra daha bunun üzerine öreceğim. 2 zincir çekeceğim, döneceğim ve 2 sıra daha bunun üzerine yapacağım mavi iplikle hiç kesmeden ve ardından askılı kısımlarını yapacağız salopetimizin. Şöyle düz bir şekilde yerleştirelim bakalım. Şeklini yavaş yavaş almaya başladı. Göz kararı ben şimdi zincir çekiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı 8-10 tane sanırım çekerim zincir olarak. Buraya sabitleyeceğim ki hareket etmesin bu askı kısımları. Yerleştireceğiz. Hafif biraz yukarıya doğru meyilli olacak bu askılar. Hemen alalım. 1, 2, 8 tane zincir çektim. Şöyle bakalım, yeterli. Bir üstteki şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. ile 5. sıranın arasına
bir sık iğne yardımıyla yerleştireceğim. Bu askımızı, ilk askımızı sol kısımda bulunuyor bu askı. Ardından arka kısımdan atkımızın arka kısmından ipimizi yürüteceğiz ve sağ tarafa da aynısını yapacağız. Şöyle çekip şimdi biraz pay bırakacağım mavi iplikte, çünkü ipimizi keseceğiz. Göz kararı biraz fazla da bırakabilirsiniz. Yetersiz olursa sonra düğüm atmak zorunda kalmayın. Fazla ip bırakıp ipimizi kesiyoruz. İğnemize geçiriyoruz zaman kaybetmeden. Şöyle örgülerde dikim için kullanılan iğnelerden kullanabilirsiniz benim gibi. Düğüm attıktan sonra sık iğnenin ardından ipimizi çekerek düğümümüzü sıkıyoruz. Şöyle geçirelim hemen iğnemizi. Şimdi çeviriyoruz örgümüzü. Trabzanların arasından, ilmeklerin arasından iğne yardımıyla ipimizi yürüteceğiz. Neden boşlukta bırakmıyoruz? Sarkabilir, arka kısmına takılabilir sağa sola. O yüzden yürüterek ilerleyeceğiz. Ön taraftan çok hafifçe görünebilir, sorun değil. Büyük ihtimalle zaten çok az görünür. O önemli değil. Şimdi şöyle aralardan geçirerek diğer uca şimdi ipimi yürüteceğim ve diğer askı kısmını da öreceğim. Şöyle yakından göstereyim sizlere de soru işareti kalmasın aklınıza. Özür dilerim. Biraz daha ince bir iğne kullanabilirsiniz. Benim iğnem biraz kalın sanırım. Başlık kısmı. O yüzden geçmekte zorlandım. Ama dediğim gibi fark etmez. Farklı bir iğne de kullanabilirsiniz. Hemen tüm ilmeklerin arasından geçireyim ipliğimi. Diğer uca geçelim. Burada da şöyle çevirdik. Baktık güzel görünmüyor fazla. Çok hafif. O da yakından bakınca zaten görünüyor. Hemen tekrar düz yöne geçelim. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek üzere tığımı geçiriyorum. Şöyle aynı şekilde 4. ile 5. sıranın arasında zaten kalıyor ipimiz. Aynı yerden tığımızı geçirerek ilmek alıyoruz tekrar. Sol tarafta olduğu gibi sağ tarafa da 8 tane zincir çekerek diğer askımızı yapıyoruz. 4, 5, 6 ve 8. Salopetimizin sağ kısmındaki uca son trabzanın üzerine bir sık iğne yardımıyla askımızı da sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz düğüm mahiyetinde ve ipliğimizi kesiyoruz. Böylece bu da bitmiş oldu. İplikleri bırakıyorum, onlar sorun değil. Sonra dediğim gibi en sonda rötuşlarımı yapacağım. Hemen şimdi sağ tarafa da ben aynısını hızlıca yapacağım ve geçeceğiz bir sonraki etaba. Evet, gördüğünüz gibi şimdi ikisini de yaptım. Şimdi gözlerimizin yapımına başlayacağız. Yavaş yavaş gözlerimizi yerleştireceğiz. Sağ ve sola 2 tane aynı olacak. Ben tabi hazırladım bir tanesini önceden. Şöyle diğer tarafa diktim bile, hazır, tamamen bu şekilde olacak. Çevireyim. Beyaz ipliğe geçiş yaptım. Sihirli halka yapıyorum. İlmek aldıktan sonra bir zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle sihirli halkanın 2 ipinin üzerine örüyoruz. Dikkat edelim bu hususa. İpliğimiz bölünmesin. Bölünürse sihirli halkayı sıkmakta zorlanabiliriz. Sihirli halkayı sıkıyoruz, ardından 6 sık iğneyi bitirdikten sonra iyice sıkıyoruz. Ben bir iplik yardımıyla ilk ilmeğimi böylece işaretleyeceğim. İşaretleyicide küçük çengelli iğneler var, onları da kullanabilirsiniz, fakat bu benim daha kolayıma geliyor. Şimdi beyaz ipliği de sihirli halkanın ipliğini de sık iğnelere dahil ederek yürüteceğim. Onu da böylece sabitlemiş olacağım. İlk yaptığım sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yaparak bir tane artırma yapıyorum hemen. Bu sıra komple artırma yapacağız. 6 tane artırma. Yani ilk sırada 6 sık iğne olmuştu.
Şöyle göstereyim ya daha yakından, aynı sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapacağız. İkinci sırada 12 tane sık iğne olması gerekiyor sıranın sonunda toplamda. Böylece ilerliyoruz. Her sık iğneye 2 tane yapacağız. Şimdi son sık iğneye geldim. Yavaş yavaş sonlara yaklaştım. Şöyle beyaz ipliğimi keseyim. Sihirli halkanın uçta kalan ipini. Gerekli değil, artık sabit, çözülmez. Hiç endişe etmenize gerek yok. Geçiyoruz artık bir üst sıraya. İşaretleyici ipimi ilmeğin üzerine atıyorum. Bu ilk ilmeğimi işaretliyorum böylece. Şimdi bu sırada bir sık iğne, bir artırma şeklinde ilerleyeceğiz. Bir sık iğne ve sıradaki sık iğnenin üzerine bir tane artırma yapacağız. Bir tekli, bir çift, bir tekli, bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Şöyle son ilmeğime de geldim. Hemen şimdi artırmaları aynı noktalara yaparsak tamamen yuvarlak bir gözümüz olmaz. Köşeli olur. O yüzden artırmaların yerlerini değişmemiz gerekiyor her sırada. Bunun yapabilmek için hiçbirini üst üste denk getirmeyeceğiz. Şimdi hemen göstereyim sizlere nasıl yapıldığını. Öncelikle işaretliyorum siyah ipimle ilk ilmeğimi. Öncelikle artırmamı yapıyorum. Bir önceki sırada bir tekli bir çift yapmıştım. Şimdi çiftle başlıyorum. Yani çiftleri üst üste denk getirmeyeceğiz. Buna özen göstererek ilerleyeceğiz. Böylece yuvarlak olur. Şöyle gördüğünüz gibi buralar köşeli gibi duruyor. Yerlerini değişince tamamen yuvarlak olacak sonunda. Köşeli durmayacak. Bir tekli bir çiftli böylece devam edeceğiz. Şimdi çiftle başladım. Bu sırada 2 tane tekli yapacağız. Önceki sırada bir tek bir çiftti. Şimdi 2 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. O yüzden tekle başladıysak eğer çiftle bitecek. Böyle ilerleyeceğiz. Hemen yapıyorum hızlıca. Çiftle başlamıştım. Doğal olarak 2 tane tekli ile bitirdim. Tekli ile çiftli de yan yana denk gelmiş oldu. Şimdi ipimi kesiyorum. Siyah iple yapacağımız işlem bitti. Şöyle ipimizi şimdi kestikten sonra nasıl başlangıç kısmında düz bir görünüme sahip oluruz onu göstereceğim. Öncelikle şu işaretleyici ipi çıkarıyorum. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin üzerine ipimizi yerleştireceğiz. Böylelikle sık iğneler tamamen düz duracak. Gözümüzün arka kısmından üzerinde olan 2 tane ilmek var, 2 tane iplik var. Arka kısımdan ön kısma tığımızı geçiriyoruz. İpimizi arka tarafa geçiriyoruz. Şöyle. Son sık iğnenin arka tarafında bulunan ipten tekrardan boşta kalan ipi çekerek arka kısma geçireceğiz şimdi. Böylece üst kısımlarda şöyle örgüler oluşması gerekiyor. Beyaz iple gösterince biraz zor görünüyor. Daha ileriki zamanlarda daha net göstermeye çalışırım sizlere bu başlangıç bitiş kısımlarını. Şöyle bitiriyoruz. İpimi şimdi sabitleyeceğim iyice. Akrilik ip kullandığım için yakarak sabitleyebilirim. Çünkü sabitlenebilir. Arka kısım görünmeyeceği için herhangi bir ilmeğe
ipimi bir düğüm yardımıyla sabitleyeceğim. Sizler de yapabilirsiniz. Aynı şekilde farklı yöntemler de kullanabilirsiniz. Kolayınıza nasıl gelirse öyle yapabilirsiniz. %100 pamuk ip de kullanabilirsiniz ama ipiniz yanmaz. Sabitleyemezsiniz benim gibi, pardon. Ama fark etmez. Yün iplik kullanmamaya gayret gösterin yalnız, çünkü çok cilt ile direkt olarak temasta kaşındırabilir. Şimdi gözümüzü bitirdik. Gözümüzün orta kısmına geçiyoruz. Siyah ipliğe geçiyorum. Küçük kısımları yapacağız. Fazla uzun sürmüyor zaten. Artık büyük kısımları geride bıraktık. Ufak tefek işlerimiz kaldı. Onları da yapınca yavaş yavaş atkımızın sonuna doğru yaklaşacağız. Şimdi hemen bir sihirli halka yapıyorum siyah iplikle. Bir zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. Ve sıkıyorum sihirli halkamı. Aynı yöntemle şimdi ipimi keseceğim. Aynı yöntemle ipimi ilk sık iğnenin tepesine sabitleyerek böylece yuvarlak olmasını sağlayacağım. İplerimi başlangıç ipiyle sondaki ipi hafifçe biraz uzun bıraktım. Bu ipler sayesinde siyah kısmı beyaz kısma sabitleyeceğim, düğümleyeceğim, dikeceğim veya. O yüzden hafifçe biraz siz de uzun bırakırsanız sizin için kolaylık sağlayacaktır. Şöyle ortalıyoruz. Öncelikle tığ yardımıyla siyah kalan uçları gözümüzün beyaz kısmının arkasına geçiriyoruz. Şöyle güzelce ortalıyoruz siyah kısmını dikmeden önce. Uçta kalan bir tane ipi yeterli bize. İğneden çıkarıyorum ikisinden birini iplerimizin. Güzel ortaladıktan sonra önden arkaya doğru yavaş yavaş dikiyorum beyaz kısmını. Şimdi şu iki ipi kullanıyorum dikmek için. Neden şimdi dikiyorum da sonra dikmiyorum? Mümkün oldukça arka kısımlarda fazla ip olmaması için, temiz bir görüntüye sahip olmak için mümkün oldukça dikişlerimi öncesinden yapıyorum. Tek bir dikişi sona bırakıyorum ki atkımızı çevirince arka kısmı temiz görünsün. O yüzden böyle bir önden bir arkadan öncelikle siyah kısmı beyaza sabitliyorum. Geriye kalacak sadece beyaz kısmı sabitlemek ve siyah ipimiz böylece atkıda görünmeyecek arkayı çevirince. Şimdi sabitledikten sonra iyice diktikten sonra boşta kalan iki ipi de birbiriyle düğüm yaparak sabitliyorum iyice. Ben çift düğüm atıyorum her defasında. İçim öyle rahat ediyor çünkü. Çözülmeyecek sanıyorum. Hatta 3 de atabiliyorum. Siz alışkanlığınıza bağlı olarak istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Garanti olmasından yanayım her zaman. O yüzden 2 veya 3 düğüm atıyorum ben peş peşe. Şimdi bunu yakarak hemen sabitleyeyim. Akrilik ipin kolaylığı da böyle oluyor. Yakarak sabitleyebiliyoruz. Bitirdik. Şimdi gözümüzün beyaz bir efekti var. Iris kısmında, yani siyah kısmında. Küçük bir efekt vereceğiz. Bunun için beyaz ipliğimizin 2 katını çıkaracağız. Tek kat ipini kullanacağız. Hafif biraz, çok az biraz ip kullanacağız. Fazla değil. Kesiyorum ve ipliğin katını bölerek
tek bir katını çekerek alacağım ve onunla yapacağım ben bu işlemi. İsterseniz 2 kat da kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre bu değişebilir. Hemen bunu da yapıyorum. Böyle bunu da sabitleyeceğim arkasına son aşamaya gelmeden önce. İğneye geçiriyorum. Herhangi bir yere yapabilirsiniz. Göz kısmının sağ kısmına denk gelecek, yalnız bunu sonradan sabitleyeceğiz. O yüzden fark etmiyor. Bir sık iğneden diğer bir sık iğneye geçişte şu şekilde beyazdan geçiriyorum. Sonra siyahtan geçiriyorum ipimi. Ve diğer sık iğnenin içinden geçiriyorum ipimi. Fazla sıkmayacağım. Efektin mümkün oldukça zaten görünebilmesi için amacımız görünmesi. O yüzden hafif biraz gevşetiyorum iğnenin ucuyla. Hemen düğüm atıyorum. Bu ipi de böylece sabitliyorum. Sabitledikten sonra şimdi iplerimizin gözlerimizin sabitlenmesine geliyor. Artık sonlara yaklaştık. Gözlerimizi dikeceğiz. Yani yerleştireceğiz atkımızın üzerine. Yalnız dikkat etmemiz gereken tek şey şu: göz efektlerinin sağ tarafa doğru, ikisinin de aynı yöne doğru bakması gerekiyor. Şöyle arka kısımda kötü bir görüntü oluşmaması için ben bunu elimle dikmeyeceğim. Siz dikebilirsiniz eğer öyle seviyorsanız veya farklı bir yöntem bilmiyorsanız. Ben şimdi bunu tığla buraya sabitleyeceğim. Arka kısmın temiz olması için efektlerin sağ tarafa doğru bakmasına dikkat edelim. Öncelikle bunları buraya güzelce sabitleyelim. Bizim için kolaylık sağlayacaktır. Güzelce çekip düzeltiyoruz ellerimizle. Ve ardından bunları böyle büyük iğneler, küçük iğneler de olabilir, fark etmiyor. İğneler yardımıyla bunları birbirine yaklaştırıp ortalıyoruz. Yapıştırıyoruz iki gözü birbirine ve iğneyle sabitliyoruz atkımızın üzerine. Aynı şekilde diğer gözü de sabitliyoruz. Şimdi tığımı alıyorum. Aynı zamanda göz kısımlarımızın etrafına gözlük yapacağız. Gri ipe geçiş yapıyorum. Bunu videonun başlangıcında söylemeyi unuttum. Aynı iplikten gri rengi de kullanacağım. Hem gözlük kısmını yapacağız gözlerimizin etrafına, hem de bu gözlerimizi sabitleyeceğiz. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olacağız bir nevi. Beyaz kısımdan çakma sık iğne dediğimiz tekniği kullanacağız. Şöyle yaklaşayım. Beyaz kısımdan tığımı önden arkaya doğru geçiriyorum. Beyazdan atkının içerisinden de tığımı geçiriyorum tamamen arkaya. Gri ipi alıyorum. Hafif biraz ip bırakıyorum uzun arka kısımda. Düğüm atabilmek için sonra. İpimi çekip ön kısma geçiriyorum. Ön tarafta şimdi gözlük yapabilmek için küçük küçük örgüler olacak. Böyle çakma sık iğne dediğimiz işlemi yapacağız. Her defasında böyle ipimizi arka kısımdan yürüterek, dikkat edin şu başlangıçtaki ipi kullanmamaya özen gösterin. Çünkü onu kullanırsanız ipiniz yetmeyebilir ve sonrasında zaten sökmek zorunda da kalabilirsiniz. İpleri karıştırmadan çakma sık iğne yardımıyla bu şekilde gözlerimizi dönerek sabitleyeceğiz. Artık yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Son sık iğnelere yaklaşınca iğnemizi çıkarabiliriz. Çünkü artık göz sabit. Dediğim gibi dikebilirsiniz. Kolayınıza nasıl geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Hafif biraz gevşek bırakırsanız sizin için daha iyi olur. Gri ipin biraz görünmesi için. Şimdi son kısımda da ipimizi nasıl yapacağız, nasıl geçireceğiz onu göstereceğim sizlere. Çekip uzatıyorum. Ön tarafa alıyorum ipliğimi. Şöyle çevireyim. İlk yapmış olduğumuz çakma sık iğnenin arka kısmından tığımı geçiriyorum. Örgü olan kısımdan. İpi şöyle dışa doğru alıyorum. Örgünün arkasından son yapmış olduğum çakma sık iğnenin tam ortasından, son örgünün ortasından, yani tığımı tekrardan üst kısma alıyorum. Ve ipimi arkaya doğru geçireceğim şimdi. Böylece
başlangıcı sonucu tamamen aynı olacak. Hiçbir fark olmayacak. Böyle devam edeceğiz. Diğer gözü de zaten sabitleyeceğiz. Arkayı çeviriyorum. Öncelikle bu iplerin görünmemesi, çözülmemesi için düğüm atacağım birkaç tane. İplerimi kesmeden önce kamufle edeceğim, saklayacağım yani ilmeklerin içerisine. İğneye tekrar geçiriyorum. Gözümüzün arka iç kısmında, yani beyaz kısmı ile atkı kısmının arasında kalacak şekilde siyah tarafa geçiriyorum şöyle iğne yardımıyla. Çekiyorum. Artık görünmez çünkü atkıyla gözün arasında kaldı bu ipler. Geçirdikten sonra kesiyorum fazlalığı. Şöyle çeviriyorum. Şimdi ben hızlıca diğer gözü de sabitleyeyim. Ardından geçeceğiz artık ufak tefek rötuşlara. Onları yapacağız. Şimdi ise siyah ipi kullanacağım. Minyonumuzun ağzını oluşturacağız. Fazla bir ip kullanmayacağız. Sadece ipi böleceğim yine. Çok fazla kalın olmaması için ama 2 kat kullanacağım. Bir örgü ipimin 2 katını bölüp alacağım. Tek katını kullanmayacağım. Ortalıyorum. Şöyle 3. ile 4. sıranın ortasına ağzımızın orta kısmını denk getireceğiz. Şöyle göstereyim. Tam ortaya, sağ tarafa doğru ve sol tarafa 2 tane, 3 tane veya trabzan bırakarak bir üst sıraya geçeceğiz. Böylece minyonumuzun ağzını oluşturmuş olacağız. Sağa ve sola tamamen ortalıyoruz. Orta kısmını dikkat ederek iniyoruz. Bakın şöyle 1, 2, 3. 3. ile 4.'nün arasına, sıraların arasına böyle sabitleyeceğiz. Şöyle önden geçirdim. Yanlış oldu. Tekrardan geçireyim. Arka kısımdan hafif biraz ip bırakarak düğüm için. Şimdi yukarıya doğru, sağa doğru 1, 2, 3 ve 4. trabzana, üst sıranın 4. trabzanına geçiriyorum ipimi. İsterseniz böyle de gülümser bir efekt de oluşturabilirsiniz. Sadece böyle bırakabilirsiniz. Şöyle sağlı sollu da yapabilirsiniz benim yaptığım gibi. Şimdi tekrardan ortaya geçiriyorum ipimi. Çok sıkmamaya gayret gösterelim. Yine aynı noktaya, sağda ve solda simetrik bir şekilde aynı noktaya iğnemizi geçirip gülümseme efektimizi de veriyoruz. Düğümümüzü atacağız. Yalnız şöyle ortaya atmayalım düğümü. Arka kısmının düzgün görünmesi için tam şu ortaya atalım düğümlerimizi. Güzel ortalayalım. Düğümü atıp zaten ben yakacağım ve böylece daha güzel sabit olacak. Ve bunun ardından zaten yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Umarım sizlere bir faydam olmuştur. Sorularınızı bana yöneltebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın mutlaka. Ara ara böyle yine videolar yayınlamaya çalışacağım. Uzun bir aranın ardından tekrardan başladım çünkü. Şöyle tekrar uzaktan bir göstereyim size atkımı. Evet hanımlar, umarım yardımcı olabilmişimdir. Beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Tekrardan yeni bir videoda buluşacağız. Şöyle arka kısmını göstereyim. Mümkün oldukça temiz bir işçilik elde etmeye çalıştım. Siz de benimle yaptıklarınızı paylaşabilirsiniz. Instagram ve Facebook sayfamız üzerinden paylaşacağım, onları da gönderirseniz bana ulaştırabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Ön kısımları böyle. Umarım faydam olmuştur. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.